Merhabalar. Tam 14 yıl sonra Batman Arkham Asylum'u tekrar bitirdim. Asylum serinin ilk oyunu, Arkham serisinin ilk oyunu ve oyun Joker'in Arkham Asylum'u ele geçirip bir ordu kurmasını konu alıyor. Burada Asylum dediğimiz yapı hapishane ve hastanenin bir arada bulunduğu bir yapı. Joker ve benzeri suçluların tutulduğu bir yer. Oyunda sinematikler ve müzikler çok iyiydi. Ayrıca oyun 2009'da oynadığım halinden çok farklıydı, yenilenmişti. HDR desteği olan bir monitörde ve HDR özelliğini aktif ederek oynadım. Renkler çok güzel görünüyordu, çok canlı görünüyordu. Joker gibi bir karakter sahneye girdiğinde gerçekten çok tatmin edici görüntüler ortaya çıkıyordu. Oyunun ana hikayesinde Batman aslında Joker'i yakalıyor ve oyun böyle açılıyor. Ve Joker'i Asylum'a götürmek için yola çıkıyorlar. Fakat Joker Asylum'un kontrolünü ele geçirmek için böyle ayrıntılı bir komplo kurmuş. Ve Batman resmen onun piyonu gibi kendi elleriyle onu komplo kurduğu, bir düzen hazırladığı mekanizmanın içerisine sokuyor. Daha önce Batman tarafından hapsedilmiş, psikolojik sorunları olan birçok suçlunun bulunduğu Asylum'a gidiyorlar ve Joker aslında burada Batman'i tuzağa düşürüyor ve birden Asylum'un içerisinde bir isyan başlıyor. Joker'in çıkardığı bir kıvılcım birden aniden bir yangına dönüşüyor ve hastanenin dört bir yanında hastalar, suçlular, önüne gelen herkese saldırmaya başlıyorlar. Bunların içerisinde doktorlar da var. Bunların içerisinde hastanenin güvenlik görevlileri de var. Silahlı kuvvetleri de var. Herkese saldırmaya başlıyorlar ve Batman de tam olarak bu olayların ortasında kalıyor. Ya dilerseniz bol aksiyonlu oynayabileceğiniz, dilerseniz de gizlilikle yürütebileceğiniz bir açık dünya third person shooter oyunu Arkham Asylum. Yetenekleri oynamaya karar verdiğiniz türü destekleyecek şekilde geliştirme imkanı sunuyor oyun size. İster aksiyon, isterseniz gizlilik üzerine ilerleyebiliyorsunuz. Hastane abluka altına alınmış durumda Joker ve yandaşları tarafından ve her köşede hastane güvenliği ile Joker ordusu arasında çatışmalar devam ediyor. Biz de aslında serbestçe tüm karakterlerle diyaloğa girebildiğimiz, yan görevler alabildiğimiz veya ana görevden ilerlemeyi tercih edebildiğimiz canlı bir dünyanın içinde buluyoruz kendimizi. Ayrıca oyuna bolca ek içerik eklenmiş durumda. Yani isterseniz hem ana hikayeden oyuna devam edebiliyorsunuz veya ekstra eşyalar, toplanabilir eşyalar, ses kayıtları vesairenin bulunduğu yan ve ek görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Bunların dışında bir de oyunun ana menüsünde temel oyunun dışında oynayabileceğiniz meydan okumalar vesaireler, küçük setuplar eklenmiş durumda. Rocksteady Studios oyun yapımına 2007 yılında 40 kişilik bir ekiple başlamış. 21 ay sonra 60 kişilik ekip büyüklüğüyle proje tamamlanmış. Oyunu Unreal Engine 3 ile geliştirmişler. Aynı zamanda proje esnasında bu Asylum hikayesine aykırı ve oyunun tonuna uymayan olay örgülerini içeren bazı geliştirmeler iptal edilmiş. Burada hikayeyi saptırmak veya uzatmaktansa daha kaliteli ve tutarlı bir olay örgüsü ya da senaryo akışı için birçok geliştirmeyi feda etmişler, çöpe atmışlar ki Rocksteady Arkham Asylum tamamlanmadan aylar önce bir devam oyununa dair fikirleri geliştirmeye başlamış kendi kafasında. Ekip içerisinde ya bunu senaryoya ayıralım, bu oyuna dahil etmeyelim. Bu oyunun akışını, hikayenin akışını, senaryonun ilerleyişini bozuyor. Bunu devam oyununda kullanırız gibi cümleler kurulmaya başlanmış. Daha Asylum projesi bitmeden. Oyunu yanlış hatırlamıyorsam ben 2009 yılının Aralık ayında oynamıştım. PlayStation 3'te oynamıştım o zamanlar. Tekrar oynadığımda aslında ne kadar çok şeyi unuttuğumu ve eski oyunların ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırladım. Şu an PC'de oynadım ve kontrollere alışmak benim için çok zordu. Oyunu oynarken kendi kendime yaşlandık artık be. Yani bir oyuncu olarak aksiyon oyunlarına hak ettiği tepki sürelerini sunamıyorum dedim. Kontrollere ve dövüş mekaniklerine alıştığımda oyunun neredeyse %70'i bitmişti. Bu oyun aslında süper kahraman oyunları için bir mihenk taşı. Bunu sıkça duymuş olabilirsiniz. Süper kahraman oyunlarını bambaşka bir noktaya taşıyan oyun oldu. Özellikle dövüş mekaniği çok övgü topladı. Yıllardır da bu övgüyü toplamaya devam ediyor. Benim için de her ne kadar alışması uzun sürse de keşke daha çok rakip gelse de biraz daha dövüşsem dedirtti resmen. Çok inanılmaz bir tokluk hissi veriyor dövüş esnasında. Oynanışından bahsedeyim biraz. Oyun açılış ekranında aslında harici bir tutorial sunmak yerine eğitimi oyun içerisine yedirmiş. Bu da hikayede sapmaların ve böyle saçma yönlendirmelerin önüne geçmiş tabii.
tabii ki. Doğrudan hikayenin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Giriş görevlerinin ardından adaya çıktıktan sonra haritada serbestçe dolaşabiliyorsunuz ve istediğiniz yere girebiliyorsunuz aslında. Yalnızca temel olay örgüsünde kritik önem taşıyan birkaç alan bilinçli olarak kapatılmış tabii ki. Karakterimiz yani Batman koşabiliyor, zıplayabiliyor, tırmanabiliyor, çömelebiliyor. Onun dışında peleriniyle yüksekten süzülebiliyor. Hatta eğer uzak mesafelerden ve yeterli yükseklikten atlıyorsanız kısmen uçabiliyor da diyebiliriz. Ayrıca ana görevde ilerledikçe açılan teknolojik silahlar var. Bu teknolojik silahlarla hem dövüşteki çeşitliliği artırabiliyorsunuz hem de harita üzerindeki hareket kabiliyetinizi ciddi anlamda inanılmaz derecede genişletiyorsunuz. X-ray görüşümüz var oyun esnasında. Aslında bölgede gizlenen alanları, yıkılabilir yapıları, duvarları, sökülebilir ızgaraları, böyle korumalı kapıları açmak için önem arz ediyor. Çünkü o kapıların bağlı olduğu sigorta kutularını vesaire görmenizi sağlıyor. Bunun dışında Riddler bulmacaları adında bulmacalar var. Sanırım ismi böyleydi. Bunları da bulmanızda X-Ray fayda sağlıyor. Bir de girdiğiniz bölgelerdeki düşman sayısını tezmenize, önden kaç düşman olduğuna, kaçının silahlı, kaçının silahsız olduğunu analiz etmenize yardımcı oluyor. Bu X-Ray görüşü esnasında ateşli silahlara sahip düşmanları silahsız veya yakın silah barındıran rakiplerinden farklı renkle görebiliyorsunuz. Buna göre de stratejinizi değiştirebiliyor veya geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca X-Ray esnasında dedektif görüşü diye bir özellik var. Bu özellikle de hem ana görevde hem de bazı yan ve ek görevlerde işte ayak izlerini takip etmek, kokuyu takip etmek, bunları araştırabilmek veya bulmacaları çözmek için kullanabildiğiniz önemli bir özellik. Batman'in bir şeyleri keşfetmek veya savaş esnasında rakiplerine üstünlük sağlamak için kullanabileceği çeşitli teknolojik araçları ve silahları olduğundan bahsetmiştik. Biraz bunlara değinelim. Batarang var. Sanırım böyle telaffuz ediliyor. Filmlerden de tanıdığımız bu shuriken tarzı ninjaların kullandığı kesici, delici bir saldırı silahı. Ninja yıldızı diye de geçiyor sanırım bazı yerlerde. Rakipleri sersemletmek veya mini bosslarda hedeflerini şaşırmalarını sağlamak için kullanabiliyoruz. Uzaktan yönlendirilebilir ve Sonic versiyonları da geliştirmelerle açılabiliyor. Farklı dövüş senaryolarında can kurtarıcı özellikleri sunabiliyor. Ve böyle farklı dövüş senaryolarında can kurtarıcı özellikler sunabiliyor size. Bunun dışında patlayıcı jel var. Patlayıcı jel zayıf zemin veya duvarları patlatmak için kullanılabiliyor. Ayrıca bu patlatma esnasında patlatma alanı içerisinde yer alan düşmanlar da sersemliyor veya hasar alarak etkisiz hale geliyorlar. Düşman yaklaştığında patlayan sensörlü bir versiyonu da yine geliştirmelerle açılıyor. Tel fırlatan bir silah var. Bu aslında yatay açıklıkları aşmak için kullanılıyor. Yani diyelim bir binanın tepesindesiniz. Karşıda başka bir bina var ve iki bina arasında büyük bir mesafe var. Atlamanız imkansız. Bu durumda bu silahı kullanıyorsunuz ve bir binanın tepesinden diğer binaya duvarlar arasında çelik bir hat gerip hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Oyun esnasında çok kullanışlı olabiliyor. Batclave'di sanırım. Batclave var. Bu Just Cause'da da var olan bir silah, bir araç daha doğrusu. Mesafe kapatmak için bir nokta belirliyorsunuz, oraya ateş ediyorsunuz ve karakterinizi bir mekanizma çalışıyor ve karakterinizi o noktaya çekiyor. Böyle bir aracı var Batman'in. Aynı anda 3 noktaya veya düşmana ateş edebildiğiniz bir versiyonda yine geliştirmelerle açılıyor. Savaş esnasında bunu kullandığınızda da eğer geliştirilmiş versiyonu varsa 3 tane, standart versiyonu varsa bir tane düşmana saplıyorsunuz ve onu kendinize çekiyorsunuz. Bu çekme esnasında bir afallıyor, sersemliyor. O esnada arkasına atlayabiliyor veya direkt hasar vermeye başlayabiliyorsunuz. Kriptografik sıralayıcı diye bir araç var. Bu araç aslında güvenlik panellerini egale etmek için kullandığımız bir araç. Teknolojik bir cihaz. Görevler esnasında bize farklı yollar üzerine ilerleme imkanı tanıyarak çeşitlilik sunuyor. Bazı açılmayan bölgeleri default haliyle kapalı olan bölgeleri açmamıza imkan tanıyor. Eğer bu cihazı geliştirmiyorsanız aslında ana görevin size yönlendirdiği tek kanaldan ilerleyebiliyorsunuz. Geliştirdiyseniz kendi stratejilerinizi ortaya dökmek için imkan tanıyan farklı yollar açmanıza olanak sağlıyor. Bunların dışında oyun içerisinde bulmacalar var ve bazı mahkumlara ait ses kasetleri var. Bu hem bulmacalar hem de ses kasetleriyle birlikte açılan ek görevler ve gizlenmiş hikayeler oyunun içerisine yerleştirilmiş. Bunlar da oyuna inanılmaz bir dinamik hava katıyor. Oyun dünyası böyle kütük gibi durmuyor. Sürekli değişiyor ve gelişiyor. Siz daha çok bulmaca çözüp mahkumlar hakkında daha fazla bilgi edindikçe bölgeye daha hakim olmaya ve yapıları, önemli alanları,
farklı bir perspektiften gözlemlemeye başlıyorsunuz. Bu da aslında beraberinde daha fazla ek görev ve keşfedilmeyi bekleyen daha dolu bir harita çıkarıyor. Haritanın bu evrimine tanık olmak, daha doğrusu 2009 yılında yapılmış bir oyun için bu kadar çok şeye tanık olmak çok keyifli, inanılmaz keyifli. Burada bahsettiğim toplanabilir öğelerin sayısı 240. Başarımların tamamını açmak isteyenler için bolca challenge var yani. Düşman kontrolündeki alanları Batman ile gizlilik kullanarak veya savaşarak geçebiliyoruz demiştik. Oyun bize bu özgürlüğü sunuyor. Dövüşler ise temel olarak 3 tane unsur barındırıyor. Yani ben öyle analiz ettim. Birisi saldırı, diğeri sersemletme, üçüncüsü de aslında karşı koyma. Yani bir dövüş esnasında rakibinize hasar verebiliyorsunuz. Rakibinizi sersemletebildiğiniz mekanikler var. Bir de rakibiniz size atak yaptığında ona karşı koyma mekanikleri var. Sistem genel olarak, yani dövüş sistemi genel olarak Batman'in düşmanlar arasında hızlıca hareket etmesini ve tüm düşmanlar bilinçsiz kalana kadar, hepsini egale edene kadar saldırıları böyle bir zincirleme akış halinde sıralaması üzerine kurulu. Doğru hamleyi doğru zamanda uygulamak çok önemli. Eğer bunu başarırsanız oyun size tadı damağınızda kalacak gerçekten çok güzel bir dövüş deneyimi sunuyor. Her ne kadar bu tarz oyunlarda başarılı kombinasyonları uygulamakta zorluk çeksem de bu oyunda ya keşke daha çok düşman gelse de şu dövüşü biraz daha uzatabilsem, gerçekten çok keyif alıyorum dedim. Bunu bana bile dedirtmesi çok çok önemli. Çünkü bu tarz oyunlarda hem başarılı değilim hem de genellikle keyif alamam. Dövüşlerde combo mekaniği var. Yani yaptığınız her kusursuz saldırı stackleniyor ve stack arttıkça düşmanlar arasında daha hızlı hareket ediyorsunuz, daha yüksek hasar veriyorsunuz veya kritik hasar verme oranınızı artırabiliyorsunuz. Burada kusursuzdan kastım yumruklarınız boşa gitmemeli, rakipten hasar almamalısınız veya çok uzun süre aksiyonsuz kalmamalısınız. Aksi halde stackleriniz sıfırlanıyor. Oyunun dövüş sistemi stackleri yüksek tutmak ve hızlı kombinasyonları uygulamak üzerine kurulur. Rakipleriniz birçok dövüş sahnesi içeren filmde olduğu gibi sizi izlemiyor aslında. Siz bir rakibi alt etmeye çalışırken arkanızdan başka bir rakip size saldırı yapmaya yelteniyor. Bu artık yani günümüzde birçok oyunda görmediğimiz veya filmlerde izlemediğimiz bir şey. Gerçekten bol aksiyonlu bir sahnenin ortasında buluyorsunuz kendinizi ve kendinizi korumak zorundasınız. Karşı koyma dediğim dövüş mekaniği de aslında burada devreye giriyor. Çünkü rakibiniz size saldırdığı esnada şöyle düşünün. Birisiyle o esnada dövüşüyorsunuz ve etrafınızda birden fazla rakip var. Siz sadece birisiyle muhatap oluyorsunuz o esnada ve diğer rakipler boş durmuyor. Onlar da size atak yapmaya başlıyorlar. Tam bu esnada doğru karşı koyma hamlesini uygulamazsanız hasar alıyorsunuz. Stack'iniz sıfırlanıyor ve doğal olarak o dövüşten aldığınız keyif birden yere çakılıyor. Çünkü stack'leri ne kadar düzgün ve yüksek seviyede tutarsanız dövüş o kadar keyifli oluyor. Bu çok önemli. Stack sayısı arttıkça Batman çünkü esnemeye başlıyor. Daha uzun mesafelere hasar vermeye başlıyor. Daha uzağa zıplıyor, sıçrıyor. Yani inanılmaz derecede estetik bir dövüş koreografisi sergiliyor. Bazı düşmanlar müttefiklerin ortadan kaldırılmasına tepki gösteriyorlar doğal olarak. Korku seviyeleri yükseliyor, davranışları değişiyor. Mesela eğer gizlilik kasıyorsanız, ben bazı bölümlerde gizlilik üzerine oynadım. Rutin olarak devreye attığı rotasını değiştiren, şartlara göre revize eden düşmanlar oluyor. 5 kişinin bulunduğu bir odada bir düşmanı gizlilikle egale ettiniz diyelim, sayı 4'e düştü. Diğer düşman bunu anladığı an itibariyle kendi devreye attığı rotasına kaybolan müttefikinin rotasını da dahil ediyor ve daha geniş bir alanı taramaya başlıyor. Bu noktada yapay zeka çok iyi iş çıkarıyor gerçekten. O yıllarda bu tarz sorunları çözme yöntemleri cidden hayranlık uyandırıcı. Savaşlardan sonra Batman'in sağlık barının bir miktar yenilendiğinden de bahsetmiş olayım. Oyunun ana hikayesi biraz kısa geldi bana. 14 yıl önce oynadığımda bu kadar kısa olduğunu hatırlamıyordum. Çok erken bittiğini hissettim. Bu yüzden ben buradan başka bir oyun oynamadan direkt devam oyununa bağlayacağım. Hatta şu anda indiriyorum. 2023 yılında PC ile beni zorlayan kontrolleri vardı. Burada sorunun kaynağı ben olabilirim çünkü daha önce bahsettiğim gibi bu tarz bol aksiyonun olduğu oyunlarda çok da iyi değilim. Yine de ya benim için zorlayıcı oldu. Yine de yeni çıkan birçok oyundan çok çok iyi olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu oyun bugün çıkmış olsa eleştirecek birkaç nokta tabii ki bulunur. Ama 14 yıl önce çıkmış bir oyun için her şey gerçekten mükemmeldi. İnsanların yıllardır hala neden bu oyunu öve öve bitiremediğini bir kez daha hatırlamış oldum, anımsamış oldum. Bu arada biraz hastayım ve burnum gittikçe tıkanmaya başladı. Ayrıca gün içerisinde normalde sarf ettiğimden çok daha fazla cümle sarf ettiğimi fark ettim. Bunun da etkisi olabilir. Kusura bakmayın, bitirmek üzereyim. Toparlıyorum. Üzerinden 14 yıl geçtiği için rahat rahat spoiler vererek konuştum, anlattım, paylaştım. Oyun oynamaktan çok keyif aldım. Spoilerlı olduğunu da başlıkta belirttim.
belirtirim tekrar. Aynı zamanda biz burada bir akıl hastanesindeyiz. Hem akıl hastanesi hem de hapishane olan bir yerdeyiz ve Batman burada aslında resmen Joker tarafından tedavi ediliyor. Bazı sahnelerde Joker tarafından kullanılan bir kimyasal gaz Batman tarafından solunduğunda halüsinasyonlar görmeye başlıyor ve çocukluğuna iniyor resmen. Hatta bazı sahnelerde resmen bir platform oyununa dönüşüyor oyun ve böyle kabuslarımızdan kaçtığımız oyunlar vardır ya, resmen o oyuna dönüşüyor ve oyundaki devasa bir boss'tan kaçmaya çalıştığımız bir platformun ortasında buluyoruz kendimizi. Ayrıca bu oyunların önünde ve arkasında verilen sinematiklerle psikolojik analizi yapılıyor Batman'in. Adeta bir doktor tarafından tedavi ediliyormuş izlenimi veriliyor ve bir akıl hastanesinin içerisinde insanları kurtarmak ve her şeyi düzene sokmak, yoluna sokmak için orada kendine vazife edilen Batman'in kendini bir tedavinin ortasında bulması, bazı sahnelerde kendi geçmişiyle, yaşadıklarıyla yüzleşmesi bence çok yaratıcı bir perspektifti. Fırsatınız varsa, zamanınız varsa Arkham serisini Arkham Asylum'dan başlayarak oynamanızı tavsiye ederim. Steam'de sık sık indirime giren bir oyun serisi, seri olarak indirime giriyor. 20 Kasım'dan önce tekrar indirime girer mi diye takip etmenizi öneririm. Çok uygun fiyatlara satın alındı bu oyun serisi. Eğer kütüphanenizde yoksa umarım satın alma imkanı siz de bulursunuz ve deneyimlersiniz. Benim için çok güzeldi. Bundan sonraki oyun videosunu oynanış üzerinden çekmeyi düşünüyorum. Bu kanaldaki ikinci videomdu. Sadece inceleme ve yorumlama üzerine değil, oynanış üzerine de bir video serisi yapmayı düşünüyorum şu anda. Sıradaki oyunu büyük ihtimalle birden fazla parça halinde yüklüyor olacağım. Buraya kadar dinleme nezaketini gösterdiyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. I'll never let you win. Never.